arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemelerini yaptığım, bilgi paylaşımları yaptığım ve özellikle sabit olarak cumartesi günleri şifa çalışması yapıyoruz. Ancak ara ara böyle sistemin verdiği bilgiye göre diyelim, ara ara da böyle hafta içi de farklı çalışmalar da yapıyorum. Hissettiğim, gelen bilgiye göre. Aynı zamanda 29 Ağustos'ta da bir tane atölyemiz var. Değişim dönüşüm atölyemiz var. 3 gün sürecek olan bir atölye çalışması olacak. Hayatınızda değişim ve dönüşüm istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız eğer bu atölye çalışmasına katılabilirsiniz. Atölye çalışmasına hem bilgilendirmeler yapıldığı gibi aynı zamanda Jin Adrian arınma sistemi ile şifa çalışması, Theta Healing çalışması, EFT çalışması ve çakra dengeleme gibi birçok çalışmayı da beraber yapacağız. Hem blokajlarımızdan arınacağız hem hayatımızdaki sorunları, durumları nasıl okumamız gerekiyor, altta neler olabilir ya da herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bunu nasıl çözebiliriz, bunları öğrenmiş olacağız. Ayrıntılı bilgiyi WhatsApp'tan alabilirsiniz. Dedim, hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde tılsım beşlisi olarak geldi. Evrensel enerji kartı, fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket dedi. Papağan ruhu olarak geliyor, dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen dedi. Şimdi ciddi şekilde değersizlik duygusunun olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişide. Gerçek manada ne yaşadığını, neden bu durumların onun hayatına geldiğini fark edemeyen bir enerji içerisinde. Daha çok böyle verme enerjisinde, çünkü verirsem alırım mantığı içerisinde diyebiliriz. Fedakarlık enerjisi olur ya, böyle bir enerji içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Yokluk bilincinde genel olarak sevginin de bol olmadığına, ilginin alakanın da bol olmadığına dair bir inancı var diyebiliriz. Değersizlik duygusu çok yoğun geliyor burada. Biraz böyle daha böyle maddi tarafında kalmış diyebiliriz hayatın. Ayrılık, yaz, sevgi boyutuna geçiş, gözlemci takip eden, ilahi eril ve hesaplaşma kartı. Şimdi yaşanan ayrılıktan dolayı ciddi şekilde soru işaretleri oluşmuş olabilir kafasında. Ayrılık ya da ayrılık aşamasına gelme durumları diyebiliriz. Ya da kalp kırıcı durumlar yaşadıysanız eğer. Birçok soru işareti var ve bunları çözmeye çalışan bir enerji içerisinde. Bazıları burada ayrılık sebebinin farklı bir durum olduğunu, işte bir aldatılma gibi bir durum olduğunu da düşünüyor olabilir. Böyle ithamlarda bulunuyor olabilir. Biraz böyle paranoyaklık, yani şey manasında paranoyaklık değil ama çok fazla kuran bir enerji içerisinde diyebiliriz. O da zaten değersizlik duygusundan gelir. Yaz ve ilahi eril kartı. Şimdi burada eril enerji harekete geçmektir. Eril enerji ben varım demektir. Hızdır, harekettir, oluşturmaktır. Şimdi burada artık hayatında bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyor. O eril enerjisiyle her şeyi yaparım enerjisine geçmek isteyen bir durumu var ama buradaki o enerji çok fazla. Özellikle şunu söyleyeyim. Videoyu izleyen arkadaşım erkeksen eğer, aklındaki kişi dişil enerjisini daha bastırmış, eril enerjisini daha yükseltmiş bir durumun içerisinde ve burada zaten o dengenin bozulmasıyla birçok şeyin bozulduğunu bize gösterir. Sevgi boyutuna geçiş ve hesaplaşma. Şimdi burada özellikle bir şeyleri düzeltmek, halletmek, affetmek isteği içerisinde ama bunu yapabilmek adına yüzleşilmesi gerektiğini düşünüyor diyebilirim. Burada şeyi çok hissettim. Herkesle uyumlu olmayabilir ama uyan arkadaşlarım olsun. Özellikle bu süreçte size hayatınızda başka biri varmış gibi davranması ya da böyle şeylerde bulunuyorsa eğer,
Bu enerji çok yüksek ve bu biraz sıkıntılı bir durum diyebilirim. Böyle bir durum yaşamadık diyen arkadaşlarım için de kıskançlık enerjisi yüksek diyebilirim. Bu da güven problemleri ve kendini yetersiz hissetmesinden kaynaklı olabilir. Devam edelim. Bunları almayacaktım ama aldım. Olsun. Devam edelim. Şimdi günün enerjisinde iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir? Ve aile hayatında neler olabilir? Bunlara bakalım. Kılıç prensi. Tılsım sakızlısı. İmparator. Şimdi iş hayatıyla ilgili baktığımızda Kılıç prensi tartışma, huzursuzluk, sıkıntılı süreçlerden bahseder bize. Kılıç prensi. Şimdi biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde iş hayatında da maddi kayıplar olabilir ya da maddi kayıplardan korkan bir enerji olabilir aklınızdaki kişi. Kötü giden aile ilişkileri, manevi yönden zayıflıklar, aileden uzaklaşmak. Şimdi ailesiyle çalışıyorsa özellikle ortak bir ise, aile işi ise eğer burada ciddi zorlandığı bir süreç var. Aile içerisinde bir narsist olabilir. Çok bencil demeyeceğim, narsist diyebiliriz buraya. Böyle biri olabilir ya da iş hayatında da böyle davranan bir patron olabilir. Özellikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Aklınızdaki kişinin karşı cinsi daha net olur diye düşünüyorum aktarım olarak. Yani örneğin erkekseniz eğer karşınızdaki kişi kadın ve bu kişinin işte patronu erkek bir patronu vardır diyelim. Böyle anlatayım. Ciddi şekilde zorlayan bir enerji var. Sürekli bir ağır eleştiri, sürekli zorlayıcı bir enerji var iş hayatında diyebiliriz. İşte patron olabilir, ortak olabilir ya da iş yerinde ortak çalıştığı kişiler olabilir, iş arkadaşları olabilir. İş yerinde ciddi şekilde huzursuzluk ve zorluk geçirdiği bir sürecin içerisinde diyebilirim aklınızdaki kişi için. Bayağı zorlanıyor ama. Şimdi sizinle ilgili neler olabilir dediğimizde güzel geldi. Tılsım sekizlisi emek harcamaktır. Çabalamaya başlamaktan bahseder bize. Sanırım yanlış hatırlıyor olabilirim ama dünkü açılımda da gelmişti. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Şimdi burada emek harcamak, çabalamak artık sizinle ilgili adımlar atma isteği içerisinde olabilir. Mutsuzluğun bitmesi, isteklerine kavuşmak der bu kart bize. Haber beklemekten bahseder. Şimdi burada biraz bekleyiş durumu var, bir bekleme durumu var. Sizden adım atmanızı bekleyen bir enerji olabilir. Ama genel olarak da bu zamana kadar çok fazla çaba harcamadıysa eğer ilişkiyle ilgili artık çaba harcayabileceğine inanan bir enerjide bir kart alacağım. Evet, şimdi şu anki enerjide evet yaşadığınız durumun üstesinden gelmek isteyen bir enerjisi var. Yani yaşanan şeylerden dolayı mutsuz, işte ayrıldıysanız ayrılıktan, işte kavga varsa arada o kavgadan, belki devam ediyor ilişkiniz ama soğuk enerjiler var, bu soğuk enerjilerden kaynaklı. Üzüntü ve karamsarlık var. Ve işte kaybettiği şeyin farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde aslında ve burada bunu da deneyimliyor, bunu da fark ediyor olabilir ama artık burada daha farklı bir bakış açısı, ilişkiyle ilgili daha net görebilmek ve farkındalığın artması durumlarının olduğunu söyleyebiliriz. Aile hayatıyla ilgili neler olabilir? Şimdi imparator kartı bize babadan bahseder. Babasıyla ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Babası çok böyle güç kullanan biri olabilir. Hala onu etkileyen, onun nasıl söyleyelim, kararlarına, onun hayatına çok ciddi şekilde baskı uygulayan biri olabilir ve artık bu alandan çıkması gerekiyor olabilir aklınızdaki kişinin. Bu şekilde zorlanıyor olabilir. Ya da burada genel olarak ailesi çok baskın olabilir. Baba yoksa ya da babayla ilgili bir durum yoksa. Aile çok baskıcı olabilir. Sürekli hayatına aynı şekilde müdahale ediyor olabilir ve artık sistem ona imparator enerjisinde olması gerektiği, kendi gücünün farkına varması ve harekete geçmesi gerektiği ile ilgili bir zorlama yapıyor olabilir. Burada egodan da bahseder. Biraz ama baskı uygulama durumu olabilir. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu biraz daha özel olacaktı. Herkes için geçerli değil ama aklınızdaki kişi aileyle çalışıyorsa, aklınızdaki kişinin maddi tarafını aile karşılıyorsa,
burada çok ego kullanan, o hani hep derim ya, işte ego çok güzeldir ama seviyeyi, dengeyi şaşırdığında kişi karşısındaki insanlara eziyete dönüşür. Artık yani yapabilecek her şeyi, her türlü kötü şeyi yapabilecek bir güce dönüşür. Tam kelimeyi hatırlayamadım. Yani burada çok ciddi şekilde can yakıcı bir enerji oluşturabilir. Böyle bir durum olabilir. Aile hayatında böyle bir durum varsa, aile parayı karşılıyorsa, maddi tarafı o aile karşılıyorsa ya da beraber çalışıyorlarsa burada zor bir enerji var ve burada artık ben demesi gereken bir sürecin içerisinde. Evet, umarım diyebilir. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. Sizin enerjilerinize bakalım. Kılıçası. Çölün ruhu olarak geliyorsunuz. Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret, Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak. Çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. Lilith geldi. Bilinçaltındaki korkular, karanlık yanlarımız. Bastırılmış intikam duygusu, gizli arzular. Çok zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ciddi şekilde korkularınızın arttığı, artık bir şeyleri halletmek, güzelliklere kavuşmak isterken sürekli önünüze çıkan engeller sizi çok fazla zorlamış olabilir. Böyle hissettiriyor olabilir. Sıkışmış, çok fazla hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Biraz burada çaresizlik duygusu var diyebilirim. Kılıç asıyla beraber açık açık konuşarak artık problemleri çözmek istiyorsunuz. Genel olarak net ve doğru adımlar atılmasını istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz diyebiliriz. Pişmanlık, gölge çalışması, uyanış, temizlenme, arınma, ikiz alev. Bakın sıkışmış kartı geldi. Şimdi çok ciddi şekilde bilinçaltınızın korkuları sizi bugün ele geçirmiş diyebilirim. Bu enerjiden çıkın. Ciddi bir korku durumu var. Pişmanlık duygusu var ama buradaki pişmanlık sanki haklı olmanıza rağmen pişmanlık duyuyorsunuz. Yani bazen hani insan der ya ben haklıydım ama aman lanet olsun keşke bunu yapmasaydım denir ya, böyle bir enerji var. Haklı olduğunuzu biliyorsunuz ama yine de pişmanlık hissediyorsunuz. Hayatınızda birçok şeyin değişip dönüşmesini istiyorsunuz. Temizlenme ve arınma kartı geldi. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bakın birçok kez söyledim. Artık sürekli izleyen arkadaşlarıma gına gelmiş olabilir ama ikiz alev kartı geldi. Ben ikiz alev, ruh eşi vesaire tanımlamasını doğru bulmuyorum. Yüksek bir enerji var. Kabulüm ama buradaki tanımlamayı yapabilmek için çok ciddi bir değerlendirme yapmak gerekir. Şimdi bunu söyleme sebebim şu. Birçoğunuz karşınızdaki kişiyi benim ruh eşim diyor olabilirsiniz. Böyle adlandırıyor olabilirsiniz. Böyle de olabilir bazılarınız için ama bu alanın, bu durumun size mutluluktan çok mutsuzluk getirdiğinin farkına varmanız gerekiyor. Ya da burada öyle bir bu tanımlamaya bağlanmış olabilirsiniz ki o sizin gölge tarafınızı besliyor olabilir. Öyle söyleyelim. Yani burada sadece işte ruh eşi diye bir tanımlama, yani şu son 4-5 yıldır belki, yani tabii ki vardı, her zaman bu tanımlama vardı ama son 4-5 yıldır çok fazla gündeme getirilen bir konu. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok danışan geliyor ve diyor ki ben ruh eşiyim onunla. Ama çalışmaları yapıyorsunuz, hiçbir şekilde ruh eşi falan değil. Öyle bir enerji durumu yok aralarında. Ama ne var? Biri kaygılı bağlanan, diğeri kaçıngan bağlanan biri. Ya da bir kişinin güven problemi var, maddi manevi. Karşısına çektiği enerji onu maddi ve manevi olarak dolandıracak, onu yoracak bir enerjideki kişi. Ama diyor ki çok ciddi bir çekim var. Bana ne yaparsa yapsın bırakamıyorum onu. İşte senin onu bırakamama sebebin oradaki güven duygunu görebilmen. Güvensizlik duygunu hatırlatıyor sana. O yaranı gösteriyor sana, o yüzden. Ya da sen kaygılıysan karşı tarafın kaçması senin hem yarana dokunduğu için sana tanıdık gelen duygu o oluyor. Çünkü annende gördüğün duygu o. O yüzden sen onu bırakamıyorsun. O yüzden çok fazla çekim hissediyorsun. Burayı görmeniz gerekiyor. Özellikle bu videoya denk gelen ve evet benim o ruh eşim diyen arkadaşlarımın birçoğu lütfen buraya sorgulayın. Ruh eşi o kadar sadece işte ayrılamıyorum da bilmem ne gibi değil. Ee,
Ruh eşiyim diyebilmek için önce bağlanma stilinizin ne olduğunu, karşı tarafın bağlanma stilinin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Lütfen buraya çok dikkat edin. Çok yara alan insan var. O yüzden burayı çok üstüne basa basa söylüyorum. Bakın maddi olarak da çok kayıp yaşayan kişiler var bu inançtan dolayı. Manevi olarak yıllarını mutsuzluğa bırakmış insanlar var. Bakın bunu yapmayın. Ruh eşiniz bile olsa, bakın ruh eşiniz bile olsa mutsuz eden kişilerle hayatınızı sürdürmek adına kendinizi zorlamayın. Ruh eşi ya da herhangi bir ilişkiyi neden yaşıyoruz? Mutlu olmak için. Sevdiğimizi, sevildiğimizi hissedebilmek, bunu yansıtabilmek için. İlahi güçte güzel bir bağlantı kurabilmemiz için. Mutsuz eden şeyler bizim hayatımızda olmamalı. Öyle diyeyim. Uyanış ve sıkışmış kartı. Evet, artık burada farkına varmanız gereken bir durum var. Bazı şeyleri olduğundan farklı görüp farklı değerlendiriyorsunuz ve bu sizin daha da böyle sistem tarafından sıkıştırılmanıza ve hayır artık gör burayı denilen durumları ortaya çıkarıyor diyebilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle tabii ki uyumlanamayabilirsiniz. Ama lütfen buradaki sorgulamaları yapın. Bu alan çok önemli bir alan. Birçok kişi kendi hayatını yok sayıyor bu konuda. Bakalım bize ne mesaj verirler bugün peri kartları. Doğanın işaretleri geldi. Yaşamınızı sürdürürken doğadan gelen ince mesajlara açık olun. Doğa bizimle sürekli konuşur. Bizim sadece kalplerimizi ve zihnimizi açmamız gerekir. Sistemin, doğanın verdiği mesajları almaya kalbimi açıyorum, zihnimi açıyorum diyebilirsiniz. Bir gün gerçekler hayallerden daha güzel olacak. Asla geçmişinin tutsağı olma. Onlar sadece bir dersti. Hataların hayatının özeti değildi. Yaptığın yanlış seçimler senin kim olduğunu tanımlamaz. Hataydı, yanlıştı, öğretti ve geçti. Her şey bir ders. Önemli olan oradan almamız gereken ders ne? Burada görmemiz gereken, içimizde şifalandırmamız gereken durum ne? Buna odaklanmamız. Günün olumlamasını da alıyorum. Bedenim, zihnim ve ruhum kolayca iyileşiyor diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.